Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Figen Çok. İnsanın yaşam döngüsü pek çok değişimin, inişin ve çıkışın bir arada yaşandığı oldukça dinamik bir süreç. Her birey yaşamı boyunca farklı gelişim dönemlerinden geçiyor ve her dönemde farklı yaşantılar, farklı deneyimler var. Bu yaşantılar yalnızca biyolojik değil, aynı zamanda psikososyal ve kültürel. İnsan gelişimi hem beklendik yaşam deneyimlerini hem de beklenmedik ve kişiden kişiye farklılık gösterebilen yaşantıları içeriyor. Yani hepimizin yaşamı bir yanıyla birbirine çok benziyor. Ama aynı zamanda her birimiz için kendine özgü biricik. Biz özellikle yetişkinliğe geçiş sürecine odaklanan bir araştırma grubu olarak 20'li yaşlarda ortaya çıkan oldukça yaygın ancak çoğu zaman adı konmamış bir zorluk yaşantısına odaklandık. Yaklaşık çeyrek asırdır ergenlikle yetişkinlik arasında ayrı bir gelişim dönemi olduğu kabul ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden araştırmacı Jeffrey Arnett, ergenliğin tamamlandığı ancak yetişkinliğin henüz tam olarak başlamadığı bir dönem tanımladı. Özellikle kentsel, eğitimli ve sanayileşmiş ortamlarda bu tanımın oldukça karşılık bulduğunu ileri sürdü. Ve bu anlayış zamanla çok benimsendi, çok sayıda araştırmayla desteklendi. Yani günümüzde bireyler özellikle 20'li yaşlar boyunca kendilerini arada hissediyorlar. Tam olarak yetişkin gibi hissetmiyorlar. İşte beliren yetişkinlik bu gelişimsel dönemi tanımlayan bir kavram olarak karşımızda. İnsan gelişiminde orta yaş krizi en bilinen gelişimsel krizlerden biri. Genellikle 40'ların sonu ve 50 yaşlar civarında belirginleşir, daha çok biyolojik temelli değişimlerle de kendini gösterir. Çoğu zaman 1-2 yıllık zorlayıcı bir dönem olarak yaşanmaktadır. Herkes de farklı biçimde ortaya çıkabilir ama normatif yani yaygın bir şekilde bireyleri etkilediği kabul edilir. Bu tür yaygın ve paylaşılan zorluk dönemlerini gelişimsel krizler olarak adlandırıyoruz. Ve bugün sizlerle paylaşacağımız çeyrek yaşam krizi tam da böyle gelişimsel bir kriz. Dünya genelinde çok büyük makro değişimler yaşanıyor. Eğitim süresi geçmişe kıyasla belirgin biçimde uzamış durumda. Üniversiteye girişler gecikti, program değişikliklerine gidiyor gençlerimiz. Çift ana dal, yan dal hazırlık sınıfları var. Mezuniyet sonrası eğitimlerin arttığını görüyoruz. Yani öğrenci kimliğiyle geçilen yıllar günümüzde oldukça artmış durumda. Ayrıca iş yaşamına geçiş pek çok genç için daha ileri yaşlara kaymaya başladı. Lisansüstü eğitime yönelenler, sınava hazırlananlar, beklemede kalanlar, ben biraz dinlenmek istiyorum diyenler var. Ayrıca istihdam sorunu yaşayanlar da giderek artıyor. Sigortasız, güvencesiz, eğitimiyle ilgisiz işlere kayan çok sayıda genç görüyoruz. Ne eğitimde ne istihdamda olan, İngilizce'de need, Türkçe'de nine diye kısaltılarak geçen ve günlük dilde ev genci olarak adlandırdığımız bir grupta çok ciddi bir büyüklüğe ulaştı özellikle ülkemiz için. Tam bu değişimler yaşanırken özellikle 20'li yaşlardaki bireyler birçok zorluğu da birlikte yaşıyorlar. Ekonomik, psikolojik ve yetişkin rollerine geçiş açısından ciddi baskılarla bizzat karşılaşıyorlar. Aile ilişkilerine baktığımızda yine bu gençlerin artık büyüdün mesajıyla ama aynı zamanda yeterince olgun değilsin mesajını birlikte aldıklarını ve böylelikle bir çelişkiyle karşı karşıya kaldıklarını da görüyoruz. Romantik ilişkilerine baktığımızda ayrılıklar yaşanabiliyor, evliliğe, ebeveynliğe geçişte ertelemeler olduğunu görüyoruz geçmişe göre. Bunlar da dönemin temel zorlukları arasında yaşanıyor. Bütün bunlara ek olarak son zamanlarda herkesi çok derinden etkileyen pandemi, depremlerin yaşanması, ekonomik krizler, kayıplar gibi yaşantılar da var. Bireysel ve toplumsal travmalar pek çok belirsizliğe de temel oluşturuyor. İşte tüm bu bağlam çeyrek yaşam krizinin altyapısını karşımıza çıkarıyor. Çeyrek yaşam krizini 3 genç arkadaşım Kübra Berber, Kübra Özdoğan ve Zehra Yeler'le birlikte bir süredir çalışıyoruz. Sizlere farklı boyutlarını aktaracaklar konunun. Bir
Birçok genç uzun süredir aşina olduğu, sınırları ve başı sonu daha kestirilebilir olan öğrenci kimliğinden sıyrılıp yavaş yavaş yetişkinlik rollerini deneyimlemeye başladığında kendini yönünü kaybetmiş hissedebiliyor. Kendini ne ergen ne de tam anlamıyla yetişkin olarak tanımlayabilen bu bireyler kim olduğunu, hayattan ne istediğini, kimliğini nasıl inşa edeceğini, gelecekte nasıl bir birey olacağını, eş ve iş seçimi gibi büyük yaşam kararlarını nasıl alacağını yoğun biçimde sorgulamaya başlıyorlar. Bağımsız bir yetişkin yaşamı kurmaya çalışırken belki de hayatlarının hiçbir döneminde yaşamadıkları kadar yüksek düzeyde stres deneyimliyorlar. Bu yoğun belirsizlik ve istikrarsızlık içinde ilerlemeye çalışırken kaygı, kararsızlık, çaresizlik gibi duygular da oldukça yıpratıcı olabiliyor. Yetişkinliğe geçiş sürecinde yaşanan bu zorlayıcı deneyimlerin çeyrek yaşam krizi olarak adlandırılması aslında bilimsel literatürden çok daha önce popüler medya aracılığıyla ortaya çıkmıştır. Ancak bu kavram daha sonra ilk kez olmasa da Oliver Robinson tarafından sistematik bir biçimde bilimsel alan yazında ele alınmıştır. Robinson'un yürüttüğü çok sayıda nitel ve nicel çalışma bu inişli çıkışlı ve yoğun belirsizlikler içeren yaşam döneminde pek çok bireyin bu krizi deneyimlediğini göstermektedir. Bizler de Figen Hocam'ın bahsettiği bu ekip olarak bu çalışmaların ardından Türkiye'de çeyrek yaşam krizinin yaşanıp yaşanmadığını, yaşanıyorsa ne yoğunlukta ve hangi faktörlerle ilişkili olduğunu inceleyen çalışmalar yürütmeye başladık. Bu çalışmalara geçmeden önce çeyrek yaşam krizini daha iyi anlayabilmek ve daha net bir şekilde tanımlayabilmek için bazı temel ayrımlara değinmek yararlı olacaktır. Araştırmalar bireylerin çeyrek yaşam krizini iki farklı biçimde deneyimlediğini göstermekte. İlkinde yetişkinlik rolleri ya da yaşam deneyimleri içinde hapsolma, aşırı zorlanma ya da sıkışmış hissetme ön plandayken ikinci biçimde bireyler bu rolleri ve deneyimleri üstlenemediğini hisseder. Yani bir tür dışta kalmışlık yaşarlar. Hapsolma krizinde bireyler içinde olmak istemedikleri bir işe, bir ilişkiye, bir role, şu andaki yaşam düzenlerine adeta hapsolmuş hissederler. Dışarıdan bakıldığında aslında her şey yolunda gibi görünebilir. Kişi yetişkin yaşamına adımlarını atmıştır. Çoğunlukla üniversiteyi bitirmiştir, bir işe girmiştir ya da bir ilişkisi vardır. Ama içinde ben bu yaşamı istemiyorum, bundan memnun değilim ama çıkamıyorum duygusu belirginleşmeye ve rahatsızlık verici olmaya başlar. Kişi yaptığı şeyin onu tükettiğini, değerleriyle uyuşmadığını ya da kendisini yansıtmadığını fark eder ama yine de hemen kendini toparlayıp değişemez, koşullarını, düzenini kısa sürede değiştiremez. Sanki değişimi gerçekçi bir seçenek olarak da göremez. Bu da güçsüzlük ve sıkışmışlık hissini artırır. İlk aşamada burada bir şeyler yanlış duygusu ortaya çıkmaya başlar. Dışarıdan her şey normal görünse bile içeride bu ben değilim hissi artar ve kişi kısıtlanmış, hapsolmuş gibi hisseder. İkinci aşamada artık kopuş süreci başlar. Sıkışmış hissetmenin yanı sıra buradan çıkmalıyım düşüncesi güç kazanır ve işten ayrılmak, ilişkiden uzaklaşmak ya da yaşamda net bir değişiklik yapmak gibi seçenekler gündeme gelir. Aynı zamanda bu süreç duygusal olarak oldukça yoğundur. Kaygı, üzüntü ve suçluluk gibi duygularla birlikte bazen rahatlama ya da heyecan da görülebilir. Bu kopuş sürecinin bir parçası olarak kişi çoğu zaman kendine kısa bir mola verir, hemen yeni bir şeye atılmak yerine durmak, düşünmek ve kendini toparlamak ister. Ardından yeni seçenekler keşfedilmeye ve değerlendirilmeye başlanır. Birey, benim için doğru yaşam nasıl olmalı sorusuna cevap aramaya başlar. Bu bazen yeni ilişki deneyimleriyle, bazen kariyerde yön değiştirmekle ya da yeni eğitim yolları denemekle olur. Son olarak birey yavaş yavaş kendi değerleriyle daha uyumlu, daha kendine ait bir yaşam kurmaya doğru gider. Ama şunu da unutmamak lazım, bu süreç her zaman böyle adım adım ve düz ilerlemiyor. Bazen kişi yeni bir düzen kurduğunu sanıyor ama bir süre sonra bu da bana göre değilmiş deyip tekrar sıkışmış hissetmeye başlayabiliyor. Ya da yeniden girdiği işten, ilişkisinden ayrılmayı düşünme noktasına gelebiliyor. Dolayısıyla çeyrek yaşam krizi tek seferlik bir kırılma değil, bazen kişinin kendini yeniden tanıdığı ve yaşamını tekrar tekrar düzenlediği döngüsel bir süreç gibi de yaşanabiliyor.
Çeyrek yaşam krizinin bir diğer türü olan dışta kalmışlık, bireyin sanki yetişkin dünyasından dışlanmış gibi ya da akranlarının uğraşlarından geride kalmış gibi hissetmesini, ne kadar çabalarsa çabalasın, istenen yetişkin rollerine erişememesini ifade eder. Örneğin bir işe girmeyi veya yakın ilişki kurmayı, evlenmeyi çok isteyip bunlara bir türlü ulaşamamak. Özellikle üniversiteden mezun olmaya yakın ve mezuniyetten sonra çeyrek yaşam krizinin bu türü kariyer alanında belirgin bir biçimde yaşanmaktadır. İlk aşamada yeni mezun heyecan ve hevesle iş aramaya, çeşitli işlere başvurmaya, sınavlara, mülakatlara girmeye başlar. Kimi başvurularına hiç yanıt gelmez, kimi başvuruları reddedilir. Ard arda başarısızlıkların, reddedilmenin ardından bir duvara toslamışlık hissi gelir. Yetişkin olmaya ilişkin kurulan hayaller, beklentiler yerini derin bir kayıp hissine bırakır. Bu evrede kayıpla birlikte kaygı, üzüntü, umutsuzluk gibi yoğun olumsuz duygular yaşanır. Kişi gittikçe artan yetersizlik, özgüvensizlik hislerine kapılır, üst üste gelen reddedilişler bu yetersizlik hislerini besler. Kendini bir şeyleri başarmış olarak gördüğü yaşıtlarıyla karşılaştırarak geride kalmış hissedebilir. Bu çalkantılı dönemi denemelere ara verilen, kişinin kendini ve içinde bulunduğu durumu anlamaya çalıştığı bir duraksama evresi izler. Bu evrede hedefler gözden geçirilir, bazı hayallerden ödün verilebilir, hedefe ulaşmak için yeni çözüm yolları denenmeye başlanır. Başlangıçta planlanmayan bir şekilde de olsa bir yetişkin rolünü elde etme veya bir tür ilerleme hissiyle kriz sonlanmaktadır. Krizin sonlanması için değişim olmazsa olmazdır. Bu bazen istenen bir role ulaşmakla yaşanan dışsal bir değişim, bazen düşünce biçiminde veya hedeflerde gerçekleşen içsel bir değişimdir. Çeyrek yaşam krizi genel olarak bireyin bir yerlere, bir şeylere bağlanmak ve bağımsız olmak yani özgür olmak arasında yaşadığı bir zorluğu ortaya çıkarıyor. Bu iki boyut insanın doğal gereksinimleri. Kişi için dengelere ulaşamamak ise zorluk yaratıyor. Sonuç olarak çeyrek yaşam krizi günümüzde orta yaş krizi gibi gelişimsel ve normatif yani herkesce farklı düzeylerde ve biçimlerde yaşanabilen bir zorluğu ifade ediyor. Bu bir ruh sağlığı sorunu değil. Özellikle altını çizmek istiyorum. Gelişimsel bir zorluk. Biz ekip olarak Türkiye'de durum nedir sorusuna odaklanırken ilk araştırmamızda Türkiye'de beliren yetişkinlerde çeyrek yaşam krizini belirsizliğe tahammülsüzlük özelliğiyle ilişkilendirerek inceledik. Ve şunu gördük, grubun %82'si bir kriz yaşantısı içinde olduğunu ifade ediyordu. Yani oldukça yüksek bir oran. Daha da önemlisi belirsizliğe tahammül etmekte zorlanan bireylerde bu krizin çok daha çarpıcı ve yoğun yaşandığı ortaya çıktı. Buradan da gençlere bir notumuz var. Belirsizliklerle baş etmede ne kadar iyi olurlarsa hayata uyumları o kadar kolaylaşır. Çeyrek yaşam krizi, kariyerle ilgili konularla oldukça ilişkili olduğundan ben yüksek lisans tezimde üniversite sonrası işe geçiş döneminde çeyrek yaşam krizini inceledim. Araştırmamda çeyrek yaşam krizinin iş piyasası, aile ve çevre ilişkileri gibi bağlamsal faktörlerle nedenli ilişkili olduğunu fark ettim. Mezun olan gençlerin çoğu aslında ne yapacağını bilemediği için değil, sistemde kendilerine yer bulamadıklarından zorlanıyor. Öğrenciliğin bitmesi ve yerine koyacak bir başka rol bulamamak bir tür kimlik boşluğuna neden oluyor. Bu süreçte ailenin etkisi destek ve baskı arasında salınıyor. Bir yandan kendini bulma yolunda duygusal ve maddi destek sağlarken diğer yandan ne zaman işe gireceksin, ne zaman evleneceksin gibi beklentilerle çeyrek yaşam krizini daha da zorlu bir hale getirebiliyorlar. Benim yüksek lisans tez çalışmamda beliren yetişkinlik dönemine odaklanıyordu. Çalışmamda çeyrek yaşam krizinin özellikle romantik ilişkiler tarafına odaklandım. Krizin ilişkilere de doğrudan yansıyabildiğini biliyoruz. Ben de araştırmamda kriz düzeyi arttıkça romantik ilişkiden elde edilen doyumun azaldığı sonucuna ulaştım. Arkadaşlarım çeyrek yaşam krizini daha çok kariyer ve romantik ilişkiler bağlamında ele alırken ben bu krizi kişisel ve psikolojik faktörler üzerinden incelemeyi tercih ettim.
Bu kriz bağlamında sıklıkla söz edilen hapsolma ve dışta kalmışlık deneyimleri beni geleneksel yetişkinlik rollerini yeniden düşünmeye yöneltti. Bu noktada özellikle iki kavrama odaklandım. Bunlardan ilki yetişkinliğin beraberinde getirdiği sorumlulukları almaktan kaçınma eğilimiyle ilişkilendirdiğimiz büyüme korkusu. İkincisi ise zorlayıcı duygular yaşasak bile kendi hayatımız için anlamlı ve değerlerimizle uyumlu adımlar atabilme becerisi olarak tanımladığımız psikolojik esneklikti. Yürüttüğüm bu araştırmada katılımcıların büyük bir bölümünün çeyrek yaşam krizi deneyimlediğini gördüm. Bulguların büyümekten daha fazla korkan, yetişkinlik rollerini üstlenmekten çekinen kişilerin ve zorlayıcı duygular karşısında kendini daha sıkışmış hisseden gençlerin çeyrek yaşam krizini daha yoğun yaşadığını ortaya koydu. Ekip olarak sözünü ettiğimiz bu çalışmaların yanı sıra çeyrek yaşam krizini farklı boyutlarıyla ele alan başka araştırmalar da yürütmeye devam ediyoruz. Çeyrek yaşam krizi kavramının lideri olarak niteleyebileceğimiz İngiliz araştırmacı Oliver Robinson bizi bu konuda ülkeler arası bir araştırmaya davet etti ve böylece 8 ülkenin beliren yetişkinleri üzerinde yürütülen nitel ve nicel yaklaşımları bir araya getiren karma desenli bir araştırmaya başladık. Bu çalışmada Türkiye dışında İngiltere, Çekya, Yunanistan, Brezilya, Endonezya, Hindistan ve Pakistan'dan bu alanda çalışan geniş bir araştırmacı grubu yer aldı. Çalışmanın nicel kısmında çeyrek yaşam krizinin ne kadar yaygın olduğunu ölçebilmek için oldukça kısa ve net bir yöntem kullandık. Önce katılımcılara kriz kavramını tanımladık. Bu tanımda krizi yetişkin yaşamında normalden daha zor, daha stresli ve daha dengesiz geçen, kişinin yaşamında bir dönüm noktası yaratan bir dönem olarak ifade ettik ve genellikle birkaç yıl sürebileceğini de özellikle vurguladık. Sonrasında bu tanıma dayalı olarak bir soru sorduk. Şu an yaşamınızda böyle bir kriz dönemi yaşıyor musunuz? Katılımcılar buna evet hayır şeklinde cevap verdi. Sonuçlar oldukça dikkat çekiciydi. Araştırmaya dahil edilen 8 ülkenin tamamında çeyrek yaşam krizinin yaygınlığı yüksekti. Oranlar ülkeler arasında %40 ile %77 arasında değişiyordu. Örneğin Yunanistan'da kriz yaşadığını söyleyenlerin oranı yaklaşık %40 ile en düşük düzeydeyken Endonezya'da bu oran %77 ile en yüksek düzeydeydi. Türkiye'ye baktığımızda ise katılımcıların yaklaşık %70'i yani çok büyük bir kısmı şu anda bir kriz yaşadığını belirtti. Bu bulgular bize şunu söylüyor. Çeyrek yaşam krizi yalnızca tek bir kültüre ya da ülkeye özgü değil. Beliren yetişkinlik döneminde oldukça yaygın yaşanan bir süreç. Yani farklı ülkeler, farklı yaşam koşulları bile olsa 20'li yaşlarda birçok gencin zihnindeki temel soru benzer. Yaşamım nereye gidiyor? Bu çalışmanın nitel kısmında krizin özelliklerine yönelik yapılan tanımlar içsel ve dışsal olmak üzere iki farklı başlıkta inceleniyor. Dışsal özellikler arasında kariyer geçişi, finansal zorluklar, öğrencilik ve ders çalışma ile ilgili stres ve güçlükler ve aile ile ilgili zorluklar yer alıyor. Türkiye'de çeyrek yaşam kriziyle ilişkili olarak en sık bahsedilen dışsal güçlükler, gelecekteki fırsatların belirsizliği, finansal güçlükler ve kariyer geçişi. İçsel özelliklerde ise tüm ülkeler birlikte ele alındığında kriz deneyimlenirken hissedilen en yoğun duyguların korku, kaygı, endişe, olumsuz benlik değerlendirmeleri, üzüntü, kafa karışıklığı ve belirsizlik olduğu ortaya çıktı. Bu bulguları Türkiye özelinde değerlendirdiğimizde ise en yaygın duygunun üzüntü ve keyifsizlik olduğunu gördük. Bunu yine korku, kaygı, endişe ve bunlarla birlikte kendini kaybolmuş, çaresiz ve umutsuz hissetme gibi duygular izliyordu. Bu duyguları az önce değinilen kariyer geçişi ve finansal zorluklar gibi dışsal faktörlerle birlikte düşündüğümüzde aslında hakim politik ve sosyal iklimin kriz yaşantılarını şekillendirdiği ve bu duyguların yoğun yaşanmasına zemin hazırladığı tartışılabilir. Genç işsizliği oranlarının yüksekliği, Figen Hocam'ın da daha önce bahsettiği NEET olarak ve ev genci olarak adlandırdığımız popülasyonun günden güne artışı ve ekonomik zorluklar gibi sosyal gerçeklikler gençlerin yaşadığı
korku, kaygı, umutsuzluk ve çaresizlik duygularını yoğunlaştırıyor olabilir. Elbette bu bağlamsal faktörlerin kriz yaşantılarını nasıl ve ne derece etkilediğini daha net anlayabilmek için ülkemizde yapılacak ileri araştırmalara ihtiyaç hala var. Bizler de bu çalışma grubu olarak hem bireysel çalışmalarımızda hem yine ekip çalışmalarında bu ileri araştırmaları yürütmeye devam ediyoruz. Sonuç olarak çeyrek yaşam krizi günümüzde 20'li yaşlardaki bireylerin kapısını çalan gelişimsel bir zorluktur. Bunun yaygın olduğunu bilmek pek çok genç için rahatlatıcı olabilir. Bu bir ruh sağlığı bozukluğu değil, yaşamın doğal ancak zorlayıcı bir geçiş dönemini işaret ediyor. Sosyal destek, profesyonel destek, küçük ama anlamlı hedefler koymak, gönüllü çalışmalar bu süreçte baş etmeyi kolaylaştırabilir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.